Osmanlı kurulmadan önceki beylikler dönemindeki toprak sorunlarını şu şekilde özetlemek mümkündür. Anadolu'da toprak ve halk Selçuklu düzenine göre yönetiliyorsa da bağımsız küçük beylikler artık büyük toprak mülkiyeti yararına hür köylü işletmelerinin küçülüp azalmasını kendileri için daha elverişli görmekteydiler. İmparatorluğun memurları olmaktan çıkıp batıdaki feodal beyliğin kılığına bürünmeye çalışan ve bir toprak asaleti kurma çabasında olan beyler beyliklerini geniş bir çiftlik sayarak malikane sistemini benimsemişlerdir. Kuruluş dönemi toprak sorunlarına bakacak olursak ilk olarak Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemindeki toprak siyaseti büyük bir devletleştirme hareketidir denilebilir. İkincisi, bu devletleştirme hareketi yeni fethedilen ülkelerde bölgesel örf ve adetlere dokunulmadan ağır ama kesin adımlarla gerçekleştirilmiştir. Üçüncüsü ise Miri Toprak rejimi adını alan bu sistem her türlü soy ve toprak asaletine darbe indirmiştir. Böyle bir sistemde köylü serf yani köle durumuna düşmekten kurtulmuştur. Sencer tarafından belirtilen husus şu olmuştur. 15. ve 16. yüzyıllarda Miri topraklar üzerinde yaşayan çiftçi halkın bazı kurallara bağlı olmakla birlikte ilkece hür köylü sayılabileceğini, bunların imparatorluk toprakları üzerinde çalışan halkın çoğunluğunu meydana getirdiğini, böyle güdümlü bir ekonomi düzeninin imparatorluğun o dönemleri için çok yararlı olduğunu ama bunun ülkesel yasalar yanında kullanımlara sık sık rastlandığı söylenebilir. Çöküş döneminde ortaya çıkan toprak sorunlarını şu şekilde özetlemek mümkündür. İlk olarak Miri topraklar rejiminden malikane büyük özel mülk çiftliklerine bir geçiş olmuştur. Halkı ezen bir memur aristokrasisinin sömürücü bir sınıf olarak ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ayan adı verilen derebeylerinin türeyişiyle sonuçlanmış, halkın fakirleşerek ırgatlaşması, proletaryallaşmasına neden olmuş, yabancı unsurların imparatorluktan kopuş hareketleri başlamış, son olarak ise iç isyanlar başlamıştır. 1869 yılında Tanzimat ilanı ile birlikte bir takım hususlar değişikliğe uğramıştır. İlk olarak Tanzimat ilkeleri gereğince mültezimler kaldırılmış ve devlet adına vergi toplama hakkı muhasıl denilen memurlara verilmiştir. Muhasılların geniş yetkileri olmuş ve sancaklarda valinin başkanlığında toplanan kadı, müftü, zabit ve halk tarafından seçilen 4 güvenilir kişi ve 2 katipten meydana gelen bir kurulun yardımıyla nüfus ve emlak yazımını sağlamışlardır. Muhasıllar kendilerine kar sağlamak amacıyla bir yandan halkı ezmişler, bir yandan da devleti zarara uğratmışlardır. İkinci olarak belli bir görev karşılığı işlediği topraklar, vergilerden muaf olan köprücü, derpentçi ve benzeri kişilerin muafiyetleri de görevleriyle birlikte kaldırılmıştır. Üçüncü olarak eşitlik ilkesine bağlı olarak o zamana kadar bölgelere göre büyük değişiklik gösteren ve toprak gelirinden pay şeklinde alınan aşar vergisi ülkenin her yanında %10 olarak alınmaya başlamıştır. Son olarak ise 1847 yılında yayınlanan bir resmi tebliğde toprağın Miri topraklar yalnız babadan oğula değil kız evlada da intikal edebileceği hakkında bir kayıt vardır.